Herkese merhaba arkadaşlar. FC 25'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe rebuild yapacağız ama 3 tane bomba transferli arkadaşlar. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos. Diego Carlos zaten sakatlandı ama yarın da Galatasaray Fenerbahçe derbisi var arkadaşlar. Fenerbahçe'ye başarılar diyeceksiniz şimdi. Adı Mauro olan Fenerli mi olur arkadaşlar? Ben bu isim nickname'i bulduğumda arkadaşlar Mauro Icardi ile alakası yoktu ve zaten Galatasaray'la bile o zaman oynamıyordu. Ya Inter'deydi ya Paris'teydi Mauro. Benim ilk nickname Mauro Silva'ydı, sonra Mauro diye kısalttım zaten. O yüzden ben hep Fenerbahçeliydim yani. Icardi ile bir alakası yok. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Umarım adaletli güzel bir maç olur arkadaşlar. Hemen takım yönetimine girdik arkadaşlar. Bu oyunda 3-5-2 biraz sıkıntılı arkadaşlar. Kostic'i buraya kullandım. Böyle dinamik güncel bir kadro oldu arkadaşlar. Bakalım böyle şampiyon olabilecek mi? Fenerbahçe'yi sezon başından itibaren simüle edeceğiz. Becao ve Osterwolde sakat zaten arkadaşlar. O yüzden oynayan yedekler bile güncel. Şurada Tadic mi oynatsaydım acaba? Maximian. Neyse böyle olsun. Maxim'in de oyunda iyi aslında. Evet arkadaşlar, Ocak sonuna doğru simüle edelim. Zaten transfer falan yapmayacağız. Bu kadro şampiyon olabilir mi veya nasıl olur? Sonuçlarına bakacağız. Önce kışa doğru bir gidelim arkadaşlar. Ne yaptık? Gruptan çıktık mı falan. Önemli maçlarda ben söylerim. Bunlar zaten yaz kamp maçları arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe Galatasaray maçı bakalım nasıl sonuçlanacak oyunda. Kötü mü gidiyoruz? 3-2 Galatasaray yendi. Kötü gidiyoruz ha. Trabzon'u yenelim artık. Devre arasına kadar bir sıkıntı mı oluyor acaba? Böyle ikili forvet güzel. Fenerbahçe yendi Trabzonspor'u. Beşiktaş derbisi. Oğlum burası niye böyle peş peşe olmuş? Beşiktaş, Fenerbahçe 1-1 kaldı. Kötü gidiyoruz diyebiliriz. Avrupa'ya geçmedik daha. Evet, Avrupa Ligi ilk maçı Union Saint-Gilloise 2-2 kaldı Fenerbahçe. Kötü abi. Twente, Fenerbahçe yeniliyor. Kötü gidiyor Fenerbahçe. Bakalım gruptan çıkabileceğiz mi arkadaşlar veya kaçıncı çıkabileceğiz? Manchester United, Fenerbahçe. Bakalım düzelme oluyor mu? 2-1. Güzel kazandık United'ı. AZ Alkmaar, Fenerbahçe. AZ Alkmaar da Galatasaray'ı eledi ya. Çok değişik bir takım ve Fenerbahçe kazanıyor. Biz Fenerbahçe'yi de yenmişti arkadaşlar. Sıkıntılı bir takım. Ama Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleyebileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Rangers da ters bir takım ama. Evet, Slavia Prag, Fenerbahçe güzel. Fenerbahçe düzeldi. Avrupa'da iyi gidiyoruz. 3-1 kazandık. Ve Atletik Bilbao, Fenerbahçe 2-1 yeniliyoruz. Bilbao da çok ters bir takım. Ve Olimpik Lyon'la maç 2-1 yeniliyoruz lan. Ne değişik bir takımsın Fenerbahçe ya. Ve son olarak da Midtjylland maçıyla noktalıyoruz UEFA. 4-0 güzel bir kapanış yaptık. Büyük ihtimal çıktık. Puan tablosuna bakalım. Burada araya gireceğim arkadaşlar. Videolara hiç beğeni gelmiyor. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Bir de Fenerbahçe Galatasaray maçını skorunu yorumlara yazın arkadaşlar, tahminlerinizi. Evet arkadaşlar, Süper Lig'de 3. sıradayız. 1. Trabzonspor 5 puan farkla şu an ve bir maç eksiyle büyük ihtimal 8 puan farkı olur. Zira Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Eyüp'le eşleşmiş. Şampiyonlar Ligi nasıl olmuş? Ligde kim çıkmış? İlk 8'e baksak. Barcelona, Arsenal, Dortmund, Celtic, Milan, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City. Güzel. İlk 8. UEFA Avrupa Ligi ilk 8'e bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe 12. çıkmış. Kötü. Galatasaray 1. lan, helal olsun valla. Frankfurt 2. Tottenham, Bilbao, Real Sociedad, Rangers, Porto, Braga. Ben Galatasaray aslında ilk 8'den çıkar diye düşünüyordum. Galatasaray da batırdı sonradan. Playoff turuna bir bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe Olympiakos'la eşleşmiş. Ah be. Olympiakos'u umarım eleriz. Rangers'ı da eleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Konferans Ligi ilk 8 kim? Fiorentina, Lugano, Kopenhag, Cercle Brugge, Chelsea, Apoel, Real Betis, Başakşehir. Güzel. Başakşehir 8. çıkmış. Chelsea nasıl 5. ya? Buranın da eşleşmeleri böyle. UEFA Avrupa Ligi'nin eşleşmeleri bu şekilde. Şampiyonlar Ligi'nin eşleşmesi o da bu şekilde arkadaşlar. Kadromuza bir bakalım. Kadroda bir sıkıntı gözükmüyor.
Osterwolde'ye bak, girmiş oynamış. Lan ben seni yedeğine de yedeğine attım. Nasıl girdin ya? İstatistiklere bakalım arkadaşlar. En-Nesyri 18 gol atmış arkadaşlar. 13'ü Süper Lig'de. Avrupa Ligi'nde kaç golü var? 5 golü var. Güzel. Ceko'nun 14 gol, 1 asist. O da 11'i Süper Lig'de, ikisini Avrupa Ligi'nde atmış arkadaşlar. Talisca'da 6 gol. 3 oradan, 3 Avrupa'da. Güzel. Bunlar da aşağı doğru bu şekilde gidiyorlar arkadaşlar. Hemen biz Olympiakos maçına geçelim. Evet arkadaşlar, Olympiakos maçını hemen hızlı simüle edelim. Haydi Fenerbahçe'ye. 2-1 kazanıyoruz. En-Nesyri ve Maximin atıyor. Güzel. Hemen ikinci maça doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada Beşiktaş derbisi var. Fenerbahçe 1-0 kazanıyor. Fenerbahçe ikinci yarı takımı ya cidden. Ama önce ilk milli arada bir her zaman bozar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rövanş maçı. Haydi Fenerbahçe diyoruz. 2-2 ve eliyoruz arkadaşlar. Yallah Olympiakos. Yusuf Yazıcı Olympiakos'ta mıymış ya? Osayi atmış. Helal olsun lan Osayi. Evet arkadaşlar, son 16 rakibimiz Porto olmuş. Onunla da bir hızlı simüle edelim ilk maçımızı. Haydi Fenerbahçe. 3-0. Oha, Porto ölmüş de haberimiz yok. En-Nesyri Allah açmış, adam çıktı kuyudan arkadaşlar. Yanında bir de Yusuf Akçiçek de çıkmış. 2 Yusuf'u çıkarttık kuyudan. Şimanski atmış. Güzel arkadaşlar. Eleriz. Galatasaray'da Prag'ı yenmiş 2-1. Evet arkadaşlar, rövanş maçındayız. Hemen simüle edelim. Zaten 3-0 kazanmıştık. Ve 2 daha atıyoruz. Toplamda 5-0'lık skorla Porto'yu evine yolluyoruz. Galatasaray'da geçmiş. Güzel. Evet arkadaşlar, maalesef çeyrek finalde Galatasaray'la eşleşiyoruz. Bak ya abi, Galatasaray'ı Avrupa'da destekleriz. Türk takımıdır arkadaşlar. Ama adamlar bari diğer taraftan gideydi, finalde buluşaydık. Ya bu şekilde olmaz ya. Hep Türklerin önü kesiliyor ya. Rakip analizine bir bakalım. Oo maşallah. Bu arada kadrolar da güncel arkadaşlar. Ama son transferler de galiba güncel değil. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok. 2 Türk takımını burada önünü kesiyorlar bir takımın. Hemen hızlı simüle edelim. 1-0 kazanıyoruz. En-Nesyri'nin golüyle arkadaşlar. Ah ulan ya. Lan finalde kapışaydık ya. Türkiye'de Galatasaray'ı sevmem arkadaşlar. Yalan yok. Ama Avrupa'da ben elenmesine üzülürüm yani. Her zaman ikisi de ilerlesin. Hep Türk takımlarının ilerlemesine ihtiyacımız var. Beşiktaş da ilk maçını yenmiş. Güzel. Bütün takımlarımız devam ediyor galiba. Evet arkadaşlar, rövanşta Galatasaray stadındayız. Hemen simüle edelim. 2-1 oluyor. Maalesef Galatasaray eleniyor arkadaşlar. Yarı finale yükseliyor Fenerbahçe. Yeni transferler demek ki iş yapıyor. Bak, Talisca Ceko atmış. Kerem Demirbay atmış oradan da. Maalesef Galatasaray elendi. Kötü oldu ya. Keşke finale son 3 ekibimizde kalsaydı. Beşiktaş da elemiş galiba. Bakalım. Güzel, Beşiktaş da Bilbao'yu elemiş. Allah. Aynı gerçek hayattaki gibi oldu arkadaşlar. Bilbao'yu 4-1 yendi Beşiktaş. Fenerbahçe mesela yenilmişti. Beşiktaş devam ediyor. Arkadaşlar, oyun galiba bana kışkırtma çekiyor. Yarı finalde de Beşiktaş'la eşleştik. Abi şaka mı bu ya? Ya kardeşim, finalde kapışacaktık biz Türk takımları ya. Ambargo koyacaktık UEFA Avrupa Ligi'ne. Rakip analiz. Arkadaşlar galiba son kış transferleri tam güncel değil. Maça geçelim arkadaşlar. Bu işin sonunda bir Türk takımının da önü kapanacak maalesef. Hemen simüle edelim. Beşiktaş yeniyor. 2-1. Yolun sonu mu acaba Fenerbahçe için, bakalım. Beşiktaş maçından önce Trabzon'la bir derbi maçı var arkadaşlar. 2-0 Fenerbahçe kazandı arkadaşlar. Gerçi Trabzon derbi sayılıyor mu bilmiyorum. Genelde aynı şehrin takımları oluyor. Evet arkadaşlar, ikinci maçta evimizdeyiz. Haydi Fenerbahçe'ye kupayı almamız lazım arkadaşlar. Biz alamazsak da bari Beşiktaş alsın. Hemen simüle ettik. Ve Beşiktaş maalesef eleniyoruz arkadaşlar. Beşiktaş 2-2. Maç uzatmalara da gitmiş bu arada arkadaşlar. 104'te Immobile atmış. Penaltılara gidecekmiş maç. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sezon sonuna doğru geçelim biz. Ve Galatasaray derbi maçımız 1-0 Galatasaray. Bak, ligde Galatasaray, Avrupa'da Fenerbahçe aldı. Garip bir simülasyon arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'la final oynuyoruz. Bakalım Fenerbahçe kaç kupayla kapatabilecek. Hızlı simüle et diyeceğim de bir saniye. En-Nesyri'nin kırmızı kartı mı var abi? Oraya Talisca'yı çeksek, En-Nesyri'nin yerine de Tadic mi oynasın? Tadic değil de Kahveci de oynamıyor orada. Şimanski de oynamıyor. Tadic'i alacağız o zaman. Orada Tadic oynasın. En-Nesyri niye kırmızı yedin oğlum? Bu maç ihtiyacımız vardı sana. Böyle olsun, tamam. Hemen simüle edelim
bekleyelim arkadaşlar. Bakalım kupa kimin olacak. Ve 2-1 Fenerbahçe kupayı alıyor. Bakalım ligi aldık mı? Ona da şimdi bakacağız arkadaşlar. Fred ve Ceko'nun golleriyle Ziraat Türkiye Kupası'nda alıyor Fenerbahçe. Evet arkadaşlar, Süper Lig'de Trabzonspor 87 puanla şampiyon olmuş. 15 puan fark atmış abi Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'ta 4. olmuş arkadaşlar. Gerçekten enteresan bir sezon oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe kazandı arkadaşlar. Fenerbahçe maalesef bir kupayla kapatabildi. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım kim kazanmış? Arsenal kazanmış. Hayret, imkansız gibi bir şey yani. Manchester City de yok bu sene. Ligde şampiyon da olamadılar. Olamazlar da bu saatten sonra. Arsenal de gerçekten oranın Fenerbahçesi arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi'ni Beşiktaş almış olsun diyeceğim. Ah lan oğlum, finalde kaybetmek nedir ya? Ulan Beşiktaş. Ah be, önümüzü fena kestin Beşiktaş. Keşke şampiyon olsaydın. Hemen Konferans Ligi'ne geçelim arkadaşlar. Onda Chelsea kazanmış. Zaten Chelsea nasıl 5. bitirir demiştim. Başakşehir'i eleyerek gitmiş. Helal olsun lan, yarı final. Oğlum Türk takımlar var ya, muazzam gitmiş ha arkadaşlar. Hemen oyuncu istatistiklerine de bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, En-Nesyri 40 gol 2 asist yapmış. Abi muazzam bir şey. Bu nedir ya? 23 gol ligde atmış. Avrupa Ligi'nde 13 atmış. Ziraat'te de 4 tane atmış arkadaşlar. Ceko'da 19 gol 2 asist. 13 gol Süper Lig. 3 tane Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 tane. Dostluk maçında da bir tane atmış. Kostić. Kostić sol bekten nasıl attın lan 14 gol 19 asist? Bu adam var ya, muazzam bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten çok beğenirdim bu adamı. Maalesef 32 yaşında Türkiye'ye düşebildi. Talisca da güzel arkadaşlar, etkili olmuş. 12 gol 2 asist. Fred 7 gol 10 asist. Cenk Tosun güzel 7 gol atmış arkadaşlar. Osayi 4 gol. Amrabat 4 gol. Aşağıya doğru bunlar da bu şekil gidiyor. Maxim ve Szymanski'den az atmışlar arkadaşlar. Livakovic de 17 maç gol yememiş de oğlum, bu forma ne alaka? Transfer mi yapmış bu? Neyse. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Sizler de beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür içeriklerin gelmesi için yorumlarda belirtin arkadaşlar. Başka takımlar için de yapmamı istiyorsanız yazarsınız. Fenerbahçe maalesef bir tane Ziraat Türkiye Kupası ile kapattı. Kötü. Çünkü o kadar para harcanıyor arkadaşlar. Bence başarısız bir simülasyon oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.